Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oklava kullanmadan hazırlaması çok pratik, yemesi çok lezzetli, ağızda kıyır kıyır dağılan muhteşem bir katmer poğaça tarifim olacak. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin hemen yapılış detaylarına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Derince bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı sıcağa yakın ılık suyumu aldım. Üzerine 1 paket kuru instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra spatula ile şöyle bir karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum ve yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Burada önemli püf noktası arkadaşlar, kullanmış olduğunuz suyu ocakta bir miktar ısıtırsanız, yani sıcağa yakın ılıklıkta kullanırsanız poğaçanız çok daha güzel olacaktır. Evet, yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Artık spatulayı içinden çıkararak elimle yoğurmaya devam edeceğim. Abartısız söyleyebilirim ki bu tarifi yaptıktan sonra tepside 3-4 adet poğaça kaldı arkadaşlar. Hepsi yapar yapmaz kapış kapış gitti. Gerçekten lezzeti şahane bir poğaça tarifi oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla ailenize, sevdiklerinize yaparak ikram edebilirsiniz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Görmüş olduğunuz gibi 5,5-6 su bardağına yakın un yeterli olacaktır. Hamuru toparladıktan sonra üzerine 70 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı ilave ediyorum ve tekrar yoğurarak tereyağını hamura yediriyorum. Dilerseniz burada hamur yoğurucu makinede kullanabilirsiniz. Fakat makinesi olmayanlar için böyle elimizle yoğurmakta hiç zor değil arkadaşlar. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar daha un ilave ederek hamurumu ele yapışmayan bir kıvamda toparlıyorum. Hamurumu bu aşamada tezgaha alarak 2-3 dakika boyunca tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar çok yoğurursak hamurun kıvamı, lezzeti o kadar güzel olacaktır. Bu aşamada hafif undan yardım alabilirsiniz. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, hamurumuz artık hazır. Görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz bir yapısı var. Hamuru bezelere ayırmak üzere görmüş olduğunuz gibi dilimliyorum. Dilimlediğim parçaları alarak elimle yuvarlıyorum ve bezeler haline getiriyorum. Hazırladığımız bezeleri hafifçe un serptiğimiz tepsinin içerisine dizelim. Dikkat ederseniz hiç mayalama süresini beklemeden direkt olarak hamuru yoğurduktan sonra bezelere ayırıyorum arkadaşlar. Bezelere ayırdığım hamurları hafif aralıklı olacak şekilde un serpmiş olduğum tepsiye diziyorum. Ve üzerini kapatarak hamurlarımı yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Süre sonunda hamurlarımı alarak artık şekil verebilirim. Bezelerden bir tanesini alıyorum ve merdane ile bu şekilde uzunlamasına olacak şekilde açıyorum. Ve açtığım hamurun yüzeyine bol miktarda oda ısısında yumuşamış tereyağı sürüyorum. Bu şekilde arasında kullanmak için yaklaşık 100 gram oda ısısında eritilmiş tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağı sürdükten sonra hamurun bir ucundan başlayarak bu şekilde rulo olacak şekilde saralım. En uç kısımlarını yine bu şekilde köşeli bir form vererek hamurumu tamamlıyorum. Ve iki kenarından çekiştirip hafifçe tezgaha vurarak hamuru uzatıyorum.
Şöyle hemen sizler için bir kez daha göstereceğim. Bezeyi merdane ile uzunlamasına açıyorum. Üzerine bol miktarda oda ısısında erimiş tereyağı sürüyorum ve bir ucundan başlayarak rulo olacak şekilde sarıyorum. Gerçekten şimdiye kadar görmüş olduğunuz en pratik, en lezzetli poğaça tariflerinden bir tanesi. Hiç oklava kullanmadan tel tel ayrılan çok lezzetli bir poğaça oluyor. Sizlere de bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Bu kısımları arkadaşlar sıkılmamanız adına hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Fakat tarifin tüm detaylarını vereceğim. Hazırladığımız hamurları tekrar tepsiye yerleştirip üzerini kapatalım. Bir 15-20 dakika derin dondurucuda bekletelim. Hamurlarımızın bir miktar sertleşmesi lazım arkadaşlar. Bu yüzden hamurları 15-20 dakika kadar derin dondurucuya kaldırıyorum. Süre sonunda hamurlarımız bir miktar sertleşmiş durumdalar. Hemen bir tanesini tezgahıma alıp şekil vermeye başlayacağım. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Fırınımızı alt üst ısıtmada 50 derecede ısıtalım. Evet, hamurun üzerinden merdane ile bu şekilde uzunlamasına ve genişlemesine olacak şekilde bir miktar geçiyorum. Ve yine hamurumu bir ucundan başlayarak rulo olacak şekilde sarıyorum. Hazırladığım hamuru keskin bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Görmüş olduğunuz gibi tel tel katlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Üzerine hafifçe bastırarak hazırladığım poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Hemen sizler için hızlı bir şekilde bir kere daha yapımını gösteriyorum arkadaşlar. Hamurun üzerinden hafifçe merdane ile geçiyorum, inceltiyorum. Tekrar rulo olacak şekilde sarıyorum ve keskin bir bıçak kullanarak hazırladığım hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Oldukça bereketli de bir tarif arkadaşlar. Evet, tepsiye koyarken üzerini hafifçe bu şekilde bastırmayı da unutmayalım. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları önceden ısıtıp kapatmış olduğumuz 50 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakalım. Bu şekilde yaparsanız poğaçalarınız çok daha lezzetli, çok daha puf puf bir kıvamda olacaktır arkadaşlar. 50 derece fırında 30-40 dakika mayalandırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir miktar kabarmışlar. Üzerleri için bir yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı süt ilave ettim ve poğaçalarımın üzerine bol miktarda sürüyorum. Bu arada fırını 180 dereceye yükseltin. Poğaçalarımızı 180 derece fırında tamamen kızarana kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızarmışlar. Tel tel ayrılmışlar arkadaşlar. Hemen sizler için kıvamını, dokusunu yakından da göstereceğim. Gerçekten lezzetine doyum olmayan bir poğaça tarifi oldu. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Umarım buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.